Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir etol şal modeli anlatacağım. Modelim çok hoş, çok güzel, kesinlikle tavsiye ederim. Bu modelden ben lizöz görmüştüm, çok beğenmiştim. Hatta daha öncesinde lif modelini örmüştük arkadaşlar, fıstıklı bir model olduğu için. Dondurma çubuğuyla da oluyor ama size pratik bir şekilde nasıl tığla yapacağınızı anlatacağım. Hatta bebek yeleği örüyorum arkadaşlar. Bu modelden inşallah yarına yetiştirmeye çalışacağım. Evet, ip olarak angora ip kullanacağım. Tığ olarak ise şöyle 2 numara 2 milimetrelik tığla öreceğim. Siz etol şal yapmak isterseniz arkadaşlar, etol şal başlangıcını göstereceğim bu videoda. Ama yelek örmek isterseniz de yorum kısmına yazın. Size yelek olarak böyle trabzan üzerine 2 sıra farklı bir şekilde başlanıyor. Onu ayrıyeten anlatabilirim. Ya da yarınki videoyu izleyerek de yapabilirsiniz. Trabzan üzerine nasıl başlanır o şekilde. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne örmek istiyorsanız arkadaşlar o boyutta, hatta biraz fazla zincir çekin. Zincir fazla olursa sorun olmaz. Ucunu keseriz. Şöyle çok geniş yapmıyorum. Hafif sıkı denilebilir arkadaşlar zincirler. Şöyle saymıyorum ama birazdan size sayıp kaç tane çektiğimi söyleyeceğim. 3 desen başlayacağız. Şöyle zincirlerimi tamamlayıp döneceğim. Evet, 40 tane zincir çektim, yeterli. Dediğim gibi fazla olursa keseriz. Şöyle ilmeğimi, bu son zincirimi sıkıştırıyorum arkadaşlar. İlmeğimi genişlettim. Dediğim gibi dondurma çubuğuyla da yapılabilir ama şöyle tutup sabitleyelim. Hareket etmesin bu ilmek, küçülüp büyümesin. Sıradaki zincire giriyorum. İlmek alıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Aynı boy oldu, gördüğünüz gibi parmağımla tutuyorum. Sıradaki zincire girdim. İlmek aldım. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Üçü de aynı boy. Tutuyorum. Sıradaki zincire girdim. İlmek aldım. Bir zincir çektim. Aynı boyda olana kadar çekiyorum. Ve tutuyorum. 4 oldu. 5. Sıradaki zincire girdim. İlmek aldım. Bir zincir çektim. Boyunu uzattım. 6. Sonra sıradaki zincire giriyorum. İlmek alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle bunu çok uzatmama gerek yok. Bu 6 ilmeği tığımdan çıkartıyorum. Ve bu ilmeği tığıma geçirdim. Buraya bir fıstık yapacağım. Tığıma doladım 1, 2, girip ilmek alıyorum, doluyorum 3, girdim, ilmek aldım, doladım 4. Şöyle tutup kapatıyorum. Ya da direkt şöyle de kapatabilirsiniz, bakın. Bu şekilde de kapatabilirsiniz. Sorun olmaz. Sonrasında 1, 2, 3, 4. zincire başına dolamadan batıyorum. Sıradaki zincire geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. İlmeğimi genişlettim. Yine 6 tane tel alacağım. Bu 1. Tutuyorum. Sıradakine girdim, ilmek aldım, zincir çektim, boyun uzattım 2. Sıradakine girdim, ilmek aldım, zincir çektim, boyun uzattım 3. Her birine bir batıyorum 4. Sıradakine girdim 5. Sıradakine girdim 6. Bu şekilde. 7.'yi de yapıyorum ve 6 ilmeğimi tığımdan çıkardım. 7.'ye aynı yere batarak fıstık yapıyorum. Şöyle tığıma doladım. Girdim, ilmek aldım, doladım. Girdim, ilmek aldım, doladım 3. Girdim, ilmek aldım ve bu şekilde de kapatabilirsiniz. Ya da kolay olsun diye direkt kapatabilirsiniz. 1, 2, 3, 4.'ye başına dolamadan batıyorum. Sıradaki zincire başına dolamadan batıyorum. İlmeğimi genişlettim. Sıradakine yine tel alıyorum. 2 oldu. 3, 4, 5 ve 6. Evet, yeter mi? Bir tane daha yapsam mı diye düşünüyorum ama yeterli arkadaşlar. Bu şekilde devam edersiniz. Bir fıstık, bir de 6 tel olacak. Evet, yeterli sanırım.
6 tane yaptıktan sonra kenar için şöyle sıradakine giriyorum. İlmek aldım. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bu 6 teli tığımdan çıkartıyorum. Şöyle burada bir örümcek yapacağım. Bu tellerin uzunluğunda bir örümcek yapıyorum. Şöyle tam ortadan tutuyorum. Bu şekilde ilmeğin içinden geçtim. Ve bu araya sık iğne yapıyorum. Çevirdim. Hemen ilk tele başına dolamadan batıyorum. Sıradaki tele başına dolamadan batıyorum. Sıradakine başına dolamadan batıyorum. Yani 3 tane sık iğne yaptık 3 telimize. Tam ortadayız. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tele sık iğne yapıyorum. 1, sıradakine 2, sıradakine 3. Fıstığın öbür tarafındaki telden de 3 tane alacağım. Bakın sıradakine 1, sıradakine 2, sıradakine 3. sık iğnemi yaptım. Tam ortadayız bakın. 6 telim var. Tam ortadayız. 3 zincir çekiyorum. Sıradakine bir sık iğne, sıradakine ikinci yapıyorum. Sıradakine üçüncü yapıyorum. Evet, fıstığın öbür tarafından da hiç zincir çekmeden oraya da 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3. Tam ortada ne yapıyorduk? 3 zincir çekiyoruz. Evet, sıradaki tele sık iğne, sıradakine sık iğne, sıradakine sık iğne. Modelim 2 sıradan oluşuyor. Bir zincir. Evet. Bu şekilde. İlk sıra hani zincirin üzerine yaptığımız için farklı şekilde başladık. Şimdi birinci sırayı ben size nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. Çevirdim. Şöyle sıradaki sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle buraya kadar ilerleyeceğim, zincire kadar. Sıradaki sık iğneye battım, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradakine battım, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bu zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. İlmeğimi genişlettim. Tutuyorum parmağımla. Bu zincir yuvasına alttan girerek ilmek alacağım. Girdim, ilmek aldım, bir zincir çektim, uzattım, 2. Alttan girdim, ilmek aldım, zincir çektim, uzattım, 3. Alttan girdim, ilmek aldım, zincir çektim, 4. Alttan girdim, ilmek aldım, zincir çektim, 5. Alttan girip ilmek alıyorum, zincir çekiyorum, 6. 6 tane yaptıktan sonra bakın karşımdaki ilk sık iğne. Bu telin üzerindeki sık iğneye batıyorum, ilmek alıyorum, zincir çekiyorum. Şöyle genişletip bırakıyorum. Bu 6 teli tığımdan çıkardım. O son tele giriyorum ve buraya fıstık yapıyorum. Aynı sık iğneye batarak fıstık 2, tığıma 3, 4 defa sardığım fıstık yaptım. Bu şekilde kapattım. Bakın burada zincirin öncesindeki sık iğne, telin üzerindeki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. Ve zincir yuvasına giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Başına dolamadan battım. İlmeğimi genişlettim. Parmağımla tutuyorum boyutu yeterliyse. Alttan giriyorum. İlmek alıyorum. Zincir çekiyorum. Uzatıyorum 2'ye. Aynı şekilde 6 tane tel alıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. 7.'yi de buradaki telin üzerindeki sık iğneden alıyorum. Zincir çekiyorum. 6 teli tığımdan çıkardım. Son teli aldım ve buraya fıstık yapıyorum. 2, 3, 4 sarıyorum. Kapatıyorum. Evet, buradaki zincir yuvasının öncesindeki telin üzerindeki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. Zincir yuvasına bir sık iğne yapıyorum. İlmeğimi genişlettim. Girdim, ilmek aldım, zincir çektim, 2. Girdim, ilmek aldım, zincir çektim, uzattım, 3, 4, 5 ve 6. Sonra sıradaki bakın sık iğneye giriyorum. İlmek alıyorum, zincir çekiyorum, ilmeğimi genişlettim. Bu 6 teli tığımdan çıkartıyorum. Bir üst sıraya geçişte ne yapıyoruz? Burada bakın son ilmeğime girdim. Bu tellerin boyutunda örümcek yapıyorum bu şekilde. Ve çeviriyorum. Modelin birinci sırası bu şekilde. İkinci sırasında da şimdi yapacağımız gibi yapacaksınız. İlk tele sık iğne 3 tanesini sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3.
Tam ortadayız. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tele sık iğne, yine 3 tanesine sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Hem çabuk ilerliyor hem de çok güzel. Ne yapıyoruz? Fıstığın öbür tarafındaki, zincir çekmeden fıstığın öbür tarafındaki 3 telede sık iğne yapacağım. 1 2 3. Tam ortadayız. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki tele sık iğne 1, sıradakine sık iğne 2, sıradakine sık iğne 3. Evet, fıstığın öbür tarafındaki tele 1 2 3 tanesine sık iğne yapıyorum. Tam ortaya gelince ne yapıyoruz? 3 zincir çekiyoruz ve son 3 tele sık iğne. 1 2 3. İkinci sıramızda bu şekilde ilerliyor. Bir üst sıraya geçiş tekrar göstereyim. Şöyle bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Sıradaki sık iğneye batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradakine batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sonuncuya batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bu zincir yuvasına gelince bir sık iğne yapıyorum. İlmeğimi genişlettim. Yine 6 tane tel çıkarıyorum. 2 3 4 5 6 ve buradaki sık iğneye girip ilmek alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu 6 teli tığımdan bırakıp buraya fıstık yapıyorum. Son battığım yere 4 sarıyorum, kapatıyorum ve bakın, zincir yuvasının öncesindeki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. Yuvaya batıyorum, ilmeğimi genişlettim, 6 tane tel alıyorum. 2 3 4 5 6 7.'yi sık iğneye batarak yapıyorum. 6 teli tığımdan çıkardım, son tele girdim, bulunduğum yere bir fıstık yapıyorum ve kapatıyorum. Evet, zincir yuvasının öncesindeki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. Böyle çok zevkli olduğu için bayağı uzattım arkadaşlar. Yine buraya batarak 6 tane tel alıyorum. Böyle bu kadar hızlı ilerliyor. Evet, 6 tane. 7.'yi buraya batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ne yapacağız? Bir üst sıraya geçişte tel aldıktan sonra, yani tel sırasında bir tane örümcek yapıyoruz. Çevirip 3 tanesine sık iğne. İkinci sırada bu şekilde. 1 2 3. 3 zincir. 3 tanesine sık iğne. 1 2 3. Fıstığın öbür tarafından da 3 tanesine sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Tam ortaya geldim. 3 zincir çekiyorum. 3 tele sık iğne. 1 2 3. Fıstığın öbür tarafındakine direkt sık iğneyle geçiyorum. 1 2 3. Arada arkaya saklanabilir arkadaşlar. Ona dikkat edin. 3 zincir. Yanlış yaptım diye hissetmeyin. Çünkü arada arkaya saklanıyor bu teller. Evet, sonuncuya battım. Sonra ne yapıyorduk? Bir zincir kaydırma tekniğiyle zincire gelip yine tel alacağız. Böyle gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel, çok hoş lizöz modelleri oluyor arkadaşlar bu modelden. Yapabilirsiniz. Rengi de çok yakıştı. Muhteşem oldu. Size büyük parçada ördüm. Onu da göstereyim. Arkası da bu şekilde. Lif yapabilirsiniz. Bebek kıyafetlerine, kendi kıyafetlerinize uyarlayabilirsiniz. Harika olur. Hatta bu modelin buraları trabzan olan şeklinde bizim yelek modelimiz var arkadaşlar. Baştan sona detaylı bir şekilde anlatmıştım. Onu da yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle size çağla yeşili ile ördüm. Onu göstereyim. Böyle batik ebrulu iplerle de örebilirsiniz. Muhteşem olur. Etol şal harika olur diye düşünüyorum. O yüzden bu şekilde başladım. Nedense yapmamışım. Aslında ördüm bundan, dediğim gibi lif ördüm. Çok da güzel oldu. Bu fıstıklarını renkli yaptım arkadaşlar. Aslını beyaz yapmıştım. Fıstıklarını renk renk yapmıştım. Böyle, inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim.
Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz. Beni Instagram'dan, Facebook'tan da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Instagram hesabım Ören Hanım Emine. Profil resmi buradakiyle aynı. Facebook sayfamda Ören Hanım. Yine profil resmim aynı arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.